Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir baklava tarifi hazırladım. Farklı ve çıtır çıtır bir baklava tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Videomda gerekli bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. O yüzden çok fazla hızlandırmadan izlemenizi tavsiye ederim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. Tarifimizde baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. O yüzden ilk olarak şerbeti hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Son olarak yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakarak şerbetimi yüksek ateşte kaynatıyorum. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatacağım. Şerbetimizin biraz kıvamlı olması gerekiyor. Böylece baklavamız çok daha çıtır olacak. Şerbetimi 20 dakika boyunca kaynattım ve oldukça kıvamlı güzel bir şerbet elde ettim. Şerbet soğuduktan sonra biraz daha kıvamını alacak ve koyulaşacak. Şimdi diğer yandan baklavamın hamurunu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 çay bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Daha sonra 1 çay bardağı su ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Alternatif olarak elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 fiske tuz ekliyorum. Ve son olarak 1 adet yumurta ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. En son unu ve tereyağını ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerde bu un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. En son tereyağını ekleyeceğim. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Daha sonra tereyağı ve hamuru güzelce yoğurarak homojen bir karışım elde ediyorum. Şu an hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Daha sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Son olarak spatula ile temizleyerek içerisinden çıkartıyorum.
Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun kolay açılması ve baklavanın çıtır çıtır olması için hazırladığınız hamurun yumuşak olması oldukça önemli. Birazdan sizlere hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Zaten hamur kısa sürede toparlanıyor. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Şimdi hamuru tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Tezgahta yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Böylelikle daha özlü ve kaliteli güzel bir hamur elde ediyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Kestiğim hamuru silindir haline getirerek 5 eşit parçaya kesiyorum. Vermiş olduğum ölçüden 10 eşit beze elde ediyoruz. Hamuru kestikten sonra yuvarlayıp bir kenara koyuyorum. Diğer kalan hamuru da aynı şekilde yuvarlayıp hazırlıyorum. Tüm bezelerimi hazırladım. Şimdi tepsiye bolca nişasta serpiyorum. Ben tarifim için buğday nişastası kullandım ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Hazırladığım bezeleri nişastayı buladıktan sonra tepsiye diziyorum. Tüm bezelerimi hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra temiz bir poşetin içerisine koyarak 1 saat oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu süre zarfında bezelerin kurumaması ve üzerinin kabuk tutmaması için hiç hava almaması gerekiyor. Bezeler dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için 250 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfı görmüş olduğunuz gibi tel tel ayırarak borcama alıyorum. Baklavamızın içerisinde kadayıf kullanacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kadayıfı hazırladıktan sonra üzerine erittiğim 75 gram tereyağını ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı gerçekten çok lezzetli oluyor. Tereyağının tamamını döktükten sonra güzelce karıştırıyorum ve her yerine gelmesini sağlıyorum. Güzelce karıştırdım ve artık kadayıfım da hazır. Hemen dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum. Dinlenen hamurlar artık açılmak için hazır. Ne kadar yumuşadığını görüyorsunuz. Bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Kalanların üzerini yine poşette kapatarak kenara koyuyorum. Şimdi hamurun altına üstüne bolca nişasta koyarak ilk olarak elimle açıyorum. Daha sonra oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru açarken lütfen çok fazla nişasta kullanmayın. Şayet çok fazla nişasta kullanmanız halinde baklavanızda hamurlaşma olacaktır. Hamuru açma esnasında ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Yeter ki hamurun her yeri eşit incelikte olsun ve olabildiğince ince olsun. Hamurun kıvamı o kadar güzel ve yumuşak ki gerçekten kendiliğinden açılıyor. Baklava hamurunu yeteri kadar açarak hazırladım. Şimdi ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde oklavaya sarıyorum ve büzüştürerek sonrasında açıyorum. Gördüğünüz gibi büzgü haline getirdik. Hamurun ortasını biraz daha kalınlaştırıyorum. Ve şimdi hazırladığım kadayıfı aralıklı olacak şekilde koyuyorum.
Kadayıf yufkanın üstüne koyduktan sonra rondodan geçirdiğim cevizleri de kadayıfın üzerine koyuyorum. Ben tarifim için ceviz kullandım ama fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Cevizi de koyduktan sonra kenarlarındaki hamurları üzerine kapatıyorum. Yufkaları üzerine kapattıktan sonra şimdi kenarlarındaki boşlukları parmak uçlarımla sıkıştırarak güzelce kapatıyorum. Ve şimdi bu boşlukları bıçak yardımıyla kesiyorum. Hazırladığım baklava hamurunu ters çevirerek kenarlarını sıkıca kapatıyorum. İyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında açılıp şekli bozulmasın. Gördüğünüz gibi hazırlaması işte bu kadar kolay. Pratik yapımının yanı sıra gerçekten çok da gösterişli bir tatlı. Hazırladığım baklava hamurlarını tepsiye gördüğünüz gibi diziyorum. Ve tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Baklavayı dizerken tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Zaten sonrasında üzerine sıvı yağ dökeceğiz. Tüm baklavamı hazırlayıp tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için ben sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı sıvı yağı fırça yardımıyla baklavanın üzerine sürüyorum. Her yerine gelmesine özen gösterin ki nar gibi kızarsın. Baklavamı hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. ...45 dakikanın sonunda pişen baklavayı fırından çıkartıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendiriyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Şimdi sıcak baklavaya buz gibi şerbetimi döküyorum. Şerbeti döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendireceğiz. 2 saatin sonunda baklavamızı servis edebiliriz. Şerbeti döktükten sonra ben üzerine tepsi kapatmıyorum arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İki saatin sonunda baklavam şerbetini güzelce çekti. Süslemek için üzerine toz fıstık koyuyorum. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle çıtır çıtır baklavam artık servis için hazır. Baklavayı hemen servis tabağına alarak sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçinde de gördüğünüz gibi hiçbir kuru yer yok ve şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.